Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, Ramazan'a ilk gününe yakışır bir şekilde Ramazan pidesiyle tariflerime başlıyorum. Bu Ramazan pidesini ilk defa burada izleyeceksiniz. Hamuru yoğurmuyoruz. Büyük bir püf noktası var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Akşamdan hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Videonun ilerleyen zamanında detaylarını anlatacağım. 6 su bardağı unumuzu yoğurma kasemize alalım. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker, 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve şöyle hepsini bir karıştıralım ekledikten sonra. Hani maya her tarafa bir dağılsın. Tam 3 su bardağı ılık suyumuzu güzelce ekleyelim. Ve sevgili arkadaşlarım, bakın mikserimizin bu ucuyla, yani spiral ucuyla bunu güzelce 5 dakika karıştırıyoruz. Yani hamuru yoğurmayacağız. Aslında pide veya ekmek hamurlarını 10-12 dakika yoğurmanız gerekiyor tezgahta. Ama hiç eliniz una değmeden ben bunu yaptım. Yaklaşık ben 4 dakika, 3-4 dakikada bu kıvama getirmiştim. Dikkatinizi çekerim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin. Baktınız ki çok sert, biraz su ekleyin. Baktınız ki çok yumuşak, biraz un ekleyin. Getireceğiniz kıvam bu ama verdiğim ölçü tamdır. Bir 5 dakika kadar maksimum karıştırdık. Güzelce bir hamur kartıyla ortaya doğru şöyle bir düzeltelim. Kıyısını, köşesini. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Sünen, aslında şu anda bile hamurun ne kadar kaliteli bir hal aldığını anlamış olmanız gerekli. Çünkü sünmeye başladı. Şöyle çeyrek su bardağı kadar sızma zeytinyağımız var. Onu da kasemizin, yani hamurun şöyle kenarlarına gelecek şekilde dökelim. Bunu da katlama işlemini yaparken hem işimizi kolaylaştıracak hem de hamurumuza daha bir esneklik ve güzellik katacak. Şimdi hamurumuzun kapağını kapatalım. Tezgahta bir yarım saat dinlendirelim. Hatta ben çekimler böyle olsun diye 20 dakika sonra açmıştım. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamurumuz kabarmaya başlamış. Yani 20 dakikada bile kabarmaya başlamıştı. Elimi kaseye eklemiş olduğum zeytinyağı ile biraz yağlıyorum yapışmasın diye ve katlama işlemini yapıyorum. Burada biraz hızlı çekimle gösteriyorum siz izlerken. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu tarz tariflerde şunu düşünmeyin. Bunu katlayacağım, öyle düşünmeyin. Yani bunu, ekmeği komple baştan sona, yani kendinizi vererek, elinizle değerek yaptığınız süreyi size söyleyeyim. Maksimum 30 dakikadır. Ama bekleme sürelerimiz var. Yani sabır işidir ekmek. Güzel bir pide yapmak istiyorsanız lütfen tarifimi uygulayıp bana yorum olarak bildirin. Katlama işlemini yaptım, kapağını kapattım, yarım saat tekrar dinlendiriyorum. Bunların hepsini akşam yapıyorum. Yine tekrar kenarlarına görüyorsunuz kabardığını. Böyle bir hamur olamaz sevgili arkadaşlarım. Yapınca lütfen yazın. Mükemmel bir hamur oluyor. Hatta ben bu teknikle size ekmek, birçok tarif vereceğim. Yine katlama tekniğini uyguluyorum. Hatta siz bu katlamayı yaparken o baloncukları gördükçe çok mutlu olacaksınız. Hani bazen diyorsunuz ya, İtalyanların pizza ekmeği ne kadar güzel. Alın size işte en kolayını veriyorum. Bu tekniği nasıl buldum? Dedim ki hani bazılarınız yazıyorsunuz, mutfak robotu alalım mı? Güzel bir hamurumuz olmuyor. Neden balon olmuyor? Buyurun bu şekilde yapın. Tekrar katladım, kapağını kapattım ve 3. tur, yani son turumuz bu. Yarım saat tezgahta beklesin. Siz gidin işinizi yapın, beklemeyin yani. Bakın baloncukları görüyorsunuz, şahane. Yine elimi biraz kıyısındaki, köşesindeki zeytinyağı ile katlayıp yağlayıp katlıyorum. Yani umarım sevgili arkadaşlarım hamurun kalitesini size anlatabiliyorumdur. Böyle bir hamuru elde etmek için 3 gün uğraşmanız, ilk günde bir 10-15 dakika profesyonel bir robotta veya tezgahta yoğurmanız gerekli. Ama ben dedim mikserle bu tekniği sizlere sunmaktan mutluyum. Hatta beni Instagram'dan takip edenler bilir. Ben geçen hafta bunların provalarını paylaşmıştım oradan. Dedim yeni bir şeyler deniyorum bakalım diye. Bakın sevgili arkadaşlarım, 3. turu da katladık. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi buzdolabına alalım.
Yani 3 tur katladığımız pide hamurumuzu akşamdan bitirdik. Üzerine bir tahta veriyorum ki hani taşmasın, çok kabarıyor. Kapak böyle kalkıp taşabilir diye. Ve ertesi gün sabah hamurumu dolaptan çıkardım. Üzerinde ağır bir tahta olmasına rağmen görüyorsunuz biraz taşmıştı. Güzelliğe bakar mısınız? Gözeneklere dikkatinizi çekerim. Çok kaliteli ve çok güzel bir hamur şu anda elde ettiniz. Yine bir hamur kartıyla şöyle hamurun kenarlarını bir düzeltiyorum. Tezgaha un serpiyorum ama normal un değil. Bu da bir püf noktası sevgili arkadaşlarım. Varsa evde tam buğday unu serpin, kepekli un serpin. O zaman çalışırken tezgaha yapışmıyor ve tepsiye de yapışmıyor. Ben tam buğday unu, içinde biraz da kepekleri vardı. Onu serptim ve hamuru tezgaha aldım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiyi de kenara hazırlıyorum. Yani sabah kalktık, hemen hamurla çalışmaya başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu bir pide olacağı için şöyle bir katlama tekniği uyguluyoruz ve tepsiye alacağız. Önce ikisini ortaya katlayalım. Hatta bu tarifi pide değil de ekmek yapın. Ben onu da yapacağım Ramazan içinde, size göstereceğim. O hani izliyorsunuz ya videolarda, yabancı videolarda böyle ortası kocaman açılmış. İşte o ekmeği de aynen bu teknikle size ileride vereceğim tarifini. Güzelce katladım. Şöyle bir kıyısını köşesini düzelttim ve tepsiye alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kenarlarına da biraz tam buğday unu serpelim. Biraz sonra şekil verirken yağlı kağıda yapışmasın, rahat çalışalım diye. Şöyle gözeneklerini gösteriyorum. Ben zaten anlatırken çok mutlu anlatıyorum. Belki enerjim size de geçiyordur. Çünkü mikserle bu kadar güzel bir pide hamuru olamaz diyorum. İnşallah yaptığınızda yorumları bekliyorum. Üzerini örtelim. Tepsi mayası için 1 saat tezgahta bekletelim. Yüzeyine sürmek için 1 yemek kaşığı dolusu un, içerisine çeyrek su bardağı suyu, soğuk suyu ekleyip pürüzsüz bir hale getirelim. 1 tatlı kaşığı pekmez, üzüm veya dut pekmezi tavsiye ederim. Renk veriyor ama evde pekmez yoksa 1 tane yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. Ve şöyle yarım su bardağı kadar da kaynar suyu dökelim, karıştıralım. Şu anda üzerine süreceğimiz katmanımız hazır. 1 saat tezgahta beklettiğim pidemizi görüyorsunuz. Tam 3 kat diyebilirim, kabardı. Şöyle elimle bir gösteriyorum. Sanki içini böyle balon gibi şişirmişsiniz. Öyle muazzam kabarıyor sevgili arkadaşlarım. Bakın, içi o kadar kabarmış ki boşluktan sallanıyor. Şimdi şekil vermeye başlıyorum. Daha önce hazırlamış olduğumuz, aslında bunun bir ismi vardı, çok özür diliyorum. Şu an unuttum ama açıklama bölümüne yazacağım. Bu üzerine sürdüğümüz katmanın bir Türkçe ismi var. Şimdi onu güzelce 2-3 yemek kaşığı aldım. Her tarafına mümkün olduğunca sürüyorum. Biraz az geldi, birazcık daha sürdüm. Şimdi ben kocaman bir jumbo pide yapıyorum. Ama şunu da ifade edeyim sevgili arkadaşlarım. Bu hamurdan 2 tane pide de yapabilirmişim. Çünkü muazzam bir şekilde kabarıyor. Şahane bir pide oluyor. İsterseniz benim gibi 1 tane jumbo yapın. İsterseniz 2 tane 2 tepsiye ortadan bölün hamuru. 2 tane ince pide yapın. Hiç sorun olmaz. Önce kenarlarına tamamen yuvarlak olacak şekilde tırnak attım. Ve daha sonra da şeklini veriyorum. Şekil verirken de mümkün olduğunca biraz genişletin. Sağa sola şöyle hafif çekiştirin. Tırnak verirken de böyle büyütmeye çabalayın. Bu arada lütfen hamurun her dokunduğunuzdaki çıkan baloncuklara dikkatinizi çekiyorum. Ne kadar tırnak versem de, ne kadar sabit yapsam da o kadar güzel bir hamurumuz var ki muazzam bir şekilde kabardı. Ben elimden geldiğince şeklini güzel vermeye çalıştım. Pidemizin şeklini verdik. Üzerine çörek otu ve susam serperek bitiriyorum. Sadece çörek otu veya sadece susam da serpebilirsiniz. Ben hep ikisini karışık kullanıyorum.
Çok güzel görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ramazan'ın ilk gününe pideyle başlayalım. Bereketli olsun, güzel olsun dedim. Şimdi pidemiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Yaklaşık 40 dakika pişirdim. Hatta 40-45 dakika diyebilirim. Çünkü oldukça kabarık olduğu için fırından çıkardım. Mis gibi bir ekmek kokusuyla çıkardım. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yoğurmadık. Sadece mikserle karıştırdık. Sonucu görüyorsunuz. Hani öyle incecik kağıt gibi bir pide değil. İnanılmaz güzel bir pideniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hemen şöyle bir çıtırtısını sizlere dinleteyim. Fırından yeni çıktı. Ve sunum için hazırladım. Şöyle bir detaylıca göstereyim ve baştan atladıysanız eğer sevgili arkadaşlarım, hamur yoğurmadım, sadece mikserle karıştırıyoruz. 3 defa katlama turu yaptık, bir gece dolapta beklettik ve ertesi gün pidemizi yaptık. Baktınız ki akşam karıştırmayı unuttunuz. Sabah erken kalkınca mikserle karıştırıp aynı işlemleri yapın. İftara pidenizi sıcak sıcak servis edin. Yani illa geceden yapacaksınız diye bir şey yok. Ve doku testine geçtim. Yumuşaklığına bakın sevgili arkadaşlarım. Kocaman bir pideniz var. Yani bunu aile fertlerinize bağlı tabii ki ama 2-3 gün buzluğa atıp yiyebilirsiniz taze taze. Hemen iç dokusunu gösteriyorum. Yani sanarsınız ki ekşi maya yaptık. Sanarsınız ki 10 dakika 15 dakika yoğurduk. Gördüğünüz gibi gözeneklerine şahane bir görünüşü var. Zaten bu tarz tariflerde ne kadar gözenekleri varsa o kadar başarılı ve aromatiktir. Yani aslında pidemizin lezzeti görünüşünden de güzel. Yani çünkü çok aromatik bir hal aldı. Bakın sevgili arkadaşlarım. Pamuktan daha yumuşak diyorum ben. Bir de ben böyle bir tarif üzerine çalışıp onu sizlere sunduğumda gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Yani diyorum ki ne kadar güzel, birçok kişiye faydam oldu. Çünkü çok soruyorsunuz, mutfak şefi alalım mı? Hamur işim olmuyor, ekmeğim sert oluyor. Buyurun bu şekilde yapın. Yumuşaklığına bakın sevgili arkadaşlarım. Böyle her yönden doku testi yapıyorum. Yani daha yumuşak bir pide yok. Hatta ben önce Allah'ın izniyle çok iddialıyım. Bu Ramazan herkes bu pideyi yapacak diyorum. Tabii ki benim artık ikonik hale gelmiş bu ekmeğin üzerine bastığım halde atlamam. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere hiç yoğurmadan yapabileceğiniz mükemmel bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar, yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.